Teker bir hikayeden hepinize selamlar sevgili dostlar. Antalya dışında gerçekleştireceğimiz ilk hikayeyle karşınızdayız. Yalnız Kapadokya'ya gideceğimiz için yanımıza bisikletimizi alamadık. Çünkü uzun bir yolculuk olacak bizim için. 8 saatlik bir yolculuk olacak. Arkadaşlar Antalya otogarından saat 19 sıralarında çıktık. Şu an Konya ilindeyiz ve hava gördüğünüz üzere çok soğuk. Görüyorsunuz. Yaklaşık daha bir 5 saatlik yolculuğumuz var. Ben üşüdüm. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar, Göreme'ye geldik. Şu an sabah saat 5 civarı. İlk kez yaşayacağım muhteşem bir deneyim olacak benim için. Şu an hava 2 derece falan ve inanılmaz üşüyorum. Çünkü alışık olmadığımız bir hava. Antalya, gözünü seveyim senin ya. Şu an sabah saat 6.30 ve balona bindik. Balonun sesi birazdan vurabilir. Çok heyecanlıyım. Güzel bir deneyim benim için. Yine belirteceğim üzere hava bayağı soğuk. Evet arkadaşlar, şu an yaklaşık sanırım 1000 metre falan civarı yüksekteyiz ve Nevşehir'de, Ürgüp, Göreme'de, Kapadokya'da bu eşsiz deneyimi yaşıyoruz. Arkada çok güzel balonları görüyorsunuz. Burası inanılmaz güzel. Bütün Kapadokya ayaklarınızın altında. Birçok milletten insanlar var ve bu eşsiz deneyimi yaşamaya yaşıyorlar daha doğrusu. Bizler de İki Teker Bir Hikaye ekibi olarak sizlere bu eşsiz deneyimi yaşatmak istedik. Şu an sabahın saat 7'si ve gün daha aymadı. Muhteşem. Arkada balonları görüyorsunuz. Şöyle sizlere göstereyim. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hani bir liste var ya, Türkiye'de yapılacak en güzel 100 şey arasında, bunu ben 1'e yerleştiririm arkadaşlar. Gerçekten şu an 1 numarada. Şu an Kapadokya'nın vadilerine indik. Güneşin doğuşunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu görüntü karşısında resmen büyülendim ben. Arkamda gördüğünüz yer Ihlara Vadisi. Burada hemen birkaç tane turist arkadaş var. Aslında onlara da mikrofonu uzatmak istiyorum. Dilim döndüğünce. Very fine, very spectacular view. Where are you from? From Thailand. Thailand. Şu an yavaş yavaş inişe geçiyoruz. Şu an iniyoruz. Gördüğünüz üzere yavaş yavaş bütün balonlar bu alana doğru geliyor ve burada bir iniş gerçekleştiriyoruz şu an. Yavaş yavaş balonlar sönüyor ve bu eşsiz deneyim sona eriyor. Her güzel şeyin bir sonu var arkadaşlar. Bu da çok güzeldi. Bunun da bir sonu var. Yapacak bir şey yok. Kelimeler bunu tarif edemez. Sadece size o kadar söyler.
yavaş balonumuz sönüyor. Böyle bir adet varmış. Arka tarafta şampanya hazırlanıyor. Bu bir Fransız geleneği ve her balon turu sonunda burada şampanya patlatılıyor. Sanırım hani alkollü değil bunlar. Evet arkadaşlar, şimdi az önce muhteşem bir deneyim yaşadık, uçtuk, gökyüzündeydik. Şimdi bize o muhteşem deneyimi yaşatan Ümit Bey'in yanındayız. Discover Havacılık için çalışıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Çok güzeldi gerçekten. Alman karı koca. Burada balon uçuşu deniyorlar. Ve bunun arkasında bunu ticarete dökmeye karar veriyorlar. Balon şirketi kuruyorlar. 2000 yıllardan sonra çok fazla revaç görüyor balon. Şimdi bir uçuşun gerçekleşmesi için hangi ekipmanlara ihtiyaç var? Pilot öncelikle. Bendeniz. İkincisi biz propan gazı kullanıyoruz. Sepet diye kullandığımız içine binilen kısım. Evet. Ve benim ateşleyici sistemim var. Burner. Bundan balonun içindeki soğuk havayı ısıtıyorum ben. Isıtma sonucunda da balonun yükselişini sağlıyor. Isıtmayı kıstığım vakitlerde ise balon alçalışa geçiyor. Ara katmanlarda rüzgarlar olur. Bu katmanlardaki rüzgarlarla kendi yönümüzü tayin ediyoruz. Sabahleyin 5-5.30 arasında kalkışlar başlar. Fazla da sürmez çünkü sabahın stabil havası vardır. Erken saatlerde gün doğumundan falan faydalanıp vadilerin sıcaklık, soğukluk farklılığındaki oluşacak rüzgarlardan nasiplenmek ister. Şimdi bir insan neden buraya gelmeli? Neden uçuş yapmalı? Neden buraya gelmeli? Tarihin özü bir nebze de olsun burada. Yurt dışındaki insanlar geçmişlerindeki mezheplerini olsun, dinlerini olsun burada bir gelip görmek istiyorlar. Özünde de peri bacasını görmek istiyorlar. Özü bu aslında, merak. Ümit Bey, bu güzel sohbet için sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Uçuş Kendinize için de çok iyi ayrıca bakın. teşekkürler. İnşallah yine bir gün karşılaşırız. Beraber tekrar uçarız. Ben yine bekliyorum sizi. İnşallah. Yine bekliyorum tekrar uçmak için. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri de Kapadokya'ya beklerim. Just off the 405. Strapped my way to the top of the litter. Took a whole lot of strength to survive. Hemen yanında gördüğünüz dilek ağacı. İnsanlar gelip buraya nazar boncuklarını takıyorlar ve dileklerini diliyorlar. Burası gerçekten her tarafı tarih. İşte 1000 yıllık burası, 3000 yıllık karşısı. Tamamen açık müze arkadaşlar burası. Şimdi hep beraber gezmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, bu hafta Kapadokya'dan göremeden sizlere seslendik. Havadan, karadan ve pedallayarak bu kısıtlı zamanda bu güzel ilçeyi tanıtmaya çalıştık. Buranın değişik ilçeleri var arkadaşlar. İşte Ürgüp,
Göreme, ondan sonra Ihlara, bir de Göre var. Kime göre, neye göre? Her güzel hikayenin bir sonu var arkadaşlar. Bu güzelliğin de bir sonu var. Güneş de yavaş yavaş batıyor arkadaşlar. Haftaya yeni yüzler, yeni hikayelerle karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.